son belki 1-1,5 ayda İstanbul'da 70'e yakın vatandaşımız, yine Ankara'da 30-35'e yakın vatandaşımız özellikle bu sahte alkol zehirlenmesinden vefat etti. İşte hep konuşuyoruz bunları. Bir ekonomik olarak ciddi bir darboğazdayız. Kaçaktan kastımız üretimin de kontrolsüz olması. Bu nedenle özellikle büyük zincir marketlerden alkol alınırsa daha iyi olur. Önce zaten bir baş ağrısı ve gözlerde de bir bulanıkla başlar. Kimse dükkanın içine koymuyor çünkü orası denetlenebilir bir yer. Sahte içki nedir? Gıda Atlas'ın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Cemil abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu hafta biraz tatsız bir konuyla başlayacağız. Sahte içki yüzünden çok fazla ölüm haberleri duymaya başladık. Sahte içki nedir ve neden bu tür ölümlere neden olmaktadır? Evet, aslında keyifsiz bir konu ama tabii ki bu ara çok gündemimizde, özellikle son belki 1-1,5 ayda İstanbul'da 70'e yakın vatandaşımız, yine Ankara'da 30-35'e yakın vatandaşımız özellikle bu sahte alkol zehirlenmesinden vefat etti. Yine bir o kadar da farklı işte göz, körlük gibi farklı sıkıntılar yaşayan, hastaneye kaldırılan insanlar var. Burada tabii öncelikle şuna bakmak lazım. Hani bir tanımla başlayabiliriz, teknik tanımla. Sonrasında biraz da hani buna iten nedenlere, kök nedenlere de belki bakmak lazım. Normalde hepimizin bildiği üzere alkol işte tüketilen, işte keyif için ya da başka başka nedenlerle tüketilen bir ürün ve genelde bunların ham maddesi etil alkol oluyor. Etil alkolde genelde işte tarımsal etil alkol diyoruz. Genelde işte bitkilerin bir şekilde fermente edilmesi, sonra da distilasyon yöntemiyle elde edilen bir ürün. Etil alkolün normal fazla tüketilmesi dışında doğrudan bir sağlığa zararı yok aslında. Ancak tabii ülkemizdeki, işte hep konuşuyoruz bunları, bir ekonomik olarak ciddi bir darboğazdayız ve bunun nedenle insanların da bazı işte buna zevkleri mi diyelim, bazı alışkanlıkları değişmediği için bu alkol tüketimine devam etmek istiyor. Burada tabii maalesef kaçak ürünlere gidilebiliyor. Yani kaçaktan kastımız üretimin de kontrolsüz olması. Yani buradaki mesela bir rakı ürünü düşünün. İçindeki ürün etil alkol değil de metil alkol olması. Aslında isimleri çok yakın. Sanki bir harf varmış gibi gidiyor. Hani sakın etil yerine metil koysak hiçbir şey olmaz ya, bir harf gibi, ama maalesef işin kimyası öyle değil. Yani metil alkolün kaynağı, yani etil alkolü tekrar söylüyorum, nasıl bitkisel doğal bir kaynaktan alınıyorsa, metil alkol ise başka türlü petrol türevleri veya odun gibi ürünlerin yakılmasıyla oluşan aslında bir yan ürün gibi, bir atık ürün gibi işte genelde çözücü olarak kullanılıyor ve kesinlikle tüketilmemesi lazım. Çünkü metil alkol tüketildiği zaman bir şekilde, işte rakının yanında ya da farklı bir şekilde tüketildiği zaman vücudumuz tabii ki işte onu bir yabancı madde olarak algıladığı için onu parçalıyor ve formaldehit gibi ikinci bir kimyasal bir tepkime oluyor. Yani dediğim gibi çok kimyasına girmeyelim ama formaldehit de çok zehirli bir madde. Ve bu da özellikle önce sinirlere çok ciddi saldırıyor. Zaten yani kaçak alkol tabii içmesin kimse ama içtiği zaman ya da böyle bir şeyden şüphelendiği zaman insanlar önce zaten bir baş ağrısı ve gözlerde de bir bulanıkla başlar. Çok hızlı olacağı için de hemen hastaneye gidilmesi lazım bu konularda. İşte önce göz sinirlerine müdahale ediyor ve işte körlük ve daha sonra eğer içmeye devam edilirse de maalesef üzücü bir şekilde ölüme kadar gidebiliyor. Peki insanlar bu aldıkları ürünün orijinal olduğunu, yani içilebilir olduğunu, güvenli olduğunu nasıl bilebilirler? Burada tabii yine hep aslında benzer konuştuğumuz, yani bu Gıda Atlası'nda hep benzer konuştuğumuz konular var. Etiketli ürünler almak lazım ya da bilindik satış yerlerinde almak lazım. Ambalajlı ürün, mesela marketten alınan ürünler bir şekilde kontrollü ürünlerdir. Özellikle büyük marka isim marketlerden almak bu işleri daha da kolaylaştırır. Bunun dışında eğer bir büfe çok kontrolsüz bir büfe ise, işte alkol satılan büfeler veya bir mekanda alkol alınıyorsa, ki bunlar en fazla bir mekanda içildiği zaman olabiliyor. Çünkü orada kapalı şişeyi görmüyorsunuz. Kapağını ilk siz açmıyorsunuz. Orada birisi işte bardağı dolduruyor, bir şekilde olabiliyor. En büyük sıkıntılar aslında mekanda veya işte bu büfelerden alıp eve gidip evde içmeyle, ki bu vakaların çoğu da evde aslında oluyor. Çünkü hani dışarıda bir şekilde denetim var. Yani
yeterli yetersizdir, bunu yine konuşuruz. Ama bir şekilde bir denetimden geçtiği için dışarıdaki ürünler, evde ise kontrol yok. İnsanın evinin içine girip kontrol edemiyoruz. Sadece satış süreçlerini kontrol etmek lazım. Bu nedenle özellikle büyük zincir marketlerden alkol alınırsa daha iyi olur. Yani bunun yani başka bir alternatifi yok. Bu arada tabii şey de çok fazla var. Özellikle yani ekonomik nedenlerden dolayı bu son dönemlerde işte sosyal medya veya işte Instagram, WhatsApp gibi uygulamalar üzerinde firmalar bunu doğrudan satışla yapabiliyorlar. İşte biz kurumda çalıştığım dönemlerde biz bu operasyonları yapıp yakalamıştık. Genelde mesela bir işletmenin büfenin içinde olmaz da dışarısındaki park ettiği arabanın bagajında olur. Yani onu denetçiler de genelde orada yakalayamazlar. Biraz daha tecrübeli bir denetçi olması lazım. Çünkü gittiğimiz zaman şeyde soruyorduk mesela, senin araban var mı? Araban nedir? Nerededir? İşte anahtarı varsa kontrol edip, çünkü kimse dükkanın içine koymuyor. Çünkü orası denetlenebilir bir yer. İşte yetkililer gelir, polis gelebilir, işte ne bileyim belediye zabıtası gelebilir. Ama dışarıdaki arabanın arkasından orada dağıtabiliyorlar. Orada dikkat etmesi lazım. Tabi burada şöyle bir şey var. Genelde %90 kaçak alkol içen insanlar biliyor aslında bunun. Yani sahte olduğunu. Yani tabii metil olduğunu düşünmez, kimse bilerek ölmez ama bunun riskler barındığını bilerek tabii tüketiyorlar. Peki metil alkol dediğimiz normalde sanayide hangi branşta kullanılıyor ve insanlar buna nasıl ulaşabilir ya da nasıl ulaşıyorlar? Metil alkol normalde kimyasal tepkilerle, dediğim gibi işte özellikle odun, yine petrol türevlerinin yakılmasıyla bir şekilde üretiliyor. Bu işte genelde işte solvent, yani çözücü dediğimiz şey olarak kullanıyor. İşte kimyanın bir sürü alanında var. Çözücü olarak kullanılıyor. Ama tabii metil alkolün özellikle eldesi kolay ve ucuz olduğu için alternatif kullanılabiliyor. Ve burada da hani bu konuyu tabii çok hani bir kişisel de yıllarca denetim yapıp bu işleri yapanlarla da konuştuğum zaman aslında çok saçma. Çünkü yani bu kişi senin müşterin. Sen etil alkolle sahte bir alkol yapabilirsin. Ancak metil alkolle kendi müşterini öldürmüş oluyorsun. Yani kendi sürecini de baltalıyorsun. Burada tabii şöyle bir şey var. Sonuçta sahte alkolü yapan insanlar çok tabii yani bilgili, yetenekli insanlar değil. Bir şekilde kolay para kazanmaya çalışan insanlar. İşte örnek veriyorum, 20 litre bir ürün aldıysa 2 litre araya metil alkol karışırsa daha ucuz diye. Çünkü bu işler işte bakıyorlar piyasaya. En ucuz ürünü alayım diyor. Karışırsa da o ürünü karıştırıp artık şansına kime geldiyse bir kişiye tamamen metil alkol de gelebilir veya karışık da gelebilir veya hiç gelmeyebilir. Bu tamamen yani bu işte filmlerdeki Rus ruleti gibi, yani tabancaya mermiyi koyup böyle döndüreceksin ve sürekli sıkacaksın artık hangisinde denk gelirse. O yüzden sahte alkol işinden kesinlikle kaçınması lazım. Çünkü bunları bizim hani gözle ayırt edebileceğimiz bir farkı yok metil ve etil alkolün, değil mi? Tabii. Zaten aslında bu hilelerin bu kadar çok hem yapılması hem de bunların ciddi işte ölüm gibi ciddi sağlık risklerine sebep olması, bunun insanlar tarafından kolay ayrılamaması. Yani bunlar zaten renksiz ürünler. Böyle sudan bir farkı yok. Görünce ayıramazsınız. Kokusu biraz daha yoğun olur. Ama o bir koku farkı var ama onu da çok ikisini bilen yapar. Yani normal sokaktaki bir vatandaş yani bu metildir, etil alkoldür, bunu ayıramaz. Yani bunu normalde işte tadına bakma şansınız da yok. Kokudan da anlamıyorsunuz. Bunun sadece analizinin yapılması lazım laboratuvarlarda. Bunun dışında anlaşılma şansı yoktur. O zaman biz izleyicilerimize özellikle eğer dışarıda bir ürün tüketeceklerse yine güvendikleri bir restoran ya da güvendikleri bir barda belki de şişeyi görmek isteyebilirler. Şişenin ambalajını görmeyi talep edebilirler. Bunu önerebiliriz. Çünkü özellikle de şimdi havaların ısınmasıyla birlikte turizm de artacak. Belki insanlar daha fazla bu para kazanma hırsıyla bu yöne yönelecek. O yüzden biz tüm izleyicilerimize önerimiz işte etiketli ürünlere, güvendikleri yerlere gitmeleri ve olabildiğince de etiketsiz, sahte, işte merdiven altı dediğimiz ürünlerden uzak durmaları. Tabii kesinlikle. Yani özellikle Türkiye'nin hepimizin bildiği üzere turizm önemli bir gelir kaynağı. Ve özellikle bu tip haberlerden dolayı haklı olarak yabancı turiste bir gerginlik yaşıyor. Yani bunu dünyanın başka ülkelerinde de vardı. Hatta konuştuk. Uzak Doğu'da da yakın zamanda bir otelde yine kaçak alkolden bir sürü turist vefat etti. Bu tabii buranın turizm gelirini etkiliyor. Yani hem ülke reputasyonunu da kötü etkiliyor. Bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Burada dediğim gibi yani alkol tüketmeyin tarafında değil de onların tabii kişisel tercihidir ama bilindik yerlerde, biraz da kontrollü yerlerde tüketmek lazım. Yani alkolü, yani nasıl söyleyeyim, yani alkolü çok kontrolsüz tüketmek, çok fazla yerde tüketmek, özellikle karıştırmalara, çünkü şimdi bir süre sonra arkadan sonra insanın kendi
bilinci de biraz yavaşladığı için araya başka şeyler de katılabiliyor. Kesinlikle güvenilir yerlerde tüketilmesi lazım. Teşekkür ederim. Benim bu haftalık sorularım bu kadar. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani şu anda eklemek istediğim bir şey yok. Yani bu konu zaten çok üzücü bir konu. Bununla ilgili çok kafa yoruluyor, çok uğraşılıyor. İşte ekonomi ne kadar düzelirse belki vergilerde de çok çünkü ciddi vergiler de var alkol konusunda. Buralara doğru gitmek lazım. Belki tekrar bilinçlendirme çalışmaları yapılması lazım. Yine denetimlerin çok daha sıkı yapılması lazım. Yani maalesef bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde denetim sıklığının çok fazla olması lazım. Çünkü biz bir kültür oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bunu sadece sahte alkolden değil, sahte gıda olarak da düşünebiliriz. Bu kültür oluşturulurken birkaç aşamadan geçmesi lazım. İşte bunun birkaç tane de paydaşı var. İşte tüketici, denetçi, üretici. Şimdi bu tüm paydaşların aynı anda bir kültür oluşturması lazım. Yavaş yavaş bir yerden başlayarak bu süreçlerin gitmesi lazım. Belki bir 10 sene çok sık olacak. Sonra biraz izlenecek bir 10 sene. Bir 10 sene daha sıkıştırılacak. Sonra bir kültür oluşturacak ama bu yani hemen bugünden yarına çözülecek bir sorun değil. Teşekkür ederim. Ben Görüşmek teşekkür ederim. üzere. Sağ olun.